Merhaba hanımlar, yeni bir etkinlikle bir aradayız. Kapşonlu bir yelek öreceğiz hep birlikte. Bunun için 2 tane ipe ihtiyacımız var hanımlar ve 3,5 numara şişe ihtiyacımız var. Evet, isterseniz başlayalım hanımlar. Şöyle ipimizi geri koyalım. Şöyle içeriden çıkarıyorum ben ipimi. Bunu da bu arada göstermiş olayım. Evet hanımlar, şişimize 170 ilmek atarak bütün bir örgü öreceğiz dikişsiz. Şişimize 170 ilmek atalım. Bir ters bir düz olarak 12 sıra örelim. Lastiğimizi örüp geliyorum ben. Evet hanımlar, ben lastiğimi ördüm. Ama öncelikle bu güzel model için Instagram'dan da çok sevdiğim arkadaşım Merve'nin Örgü Dünyası. Onun ördüğü bir modeldir. Örüp sayfama koymam için rızasını aldım. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Şimdi devam edelim. Ben 15. sıramı örüyorum. Burada bir ilik çalışmamız var. İliği hanımlar örgümüzü şöyle tuttuğumuz zaman sağ tarafa açacağız. 2, 4, 6. 6 ilmeğimiz kala. İkisini bir örüp bir dolama yapıyoruz. Evet. Bu şekilde bir ters bir düz olarak hanımlar sıra başına kadar çıkalım. Ondan sonra örgümüzün modelini kurmaya başlayalım. Evet, şimdi örnek kurulumu yapalım. 2, 4, 6, 8 ilmek tersleri ters, düzleri düz ördükten sonra 1, 2, 3 düz yapıyoruz. Bir ters yapıyoruz. Burada bir dolama yapıp 2 ilmeğimizi bir örüyoruz. Elimizdekiyle beraber 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6 kestiğimizle birlikte 6 oldu. Evet. İpimizi geri atıyoruz. Ajur çalışmamızı yaptık burada. Burada da 3 düz bir düz örneğimizi koyduk. Bir geri atıp bir ters örüyoruz. Tekrar 3 ilmek düzümüzü örelim. Tekrar ipimizi geri atalım. Ve örneğimizi, ön patımızdaki örneğimizi koymuş olduk. Şimdi bir 40 ilmek kadar düz örelim. Ben bu orta sayımlarımızı da ayarlayıp geliyorum. Evet, 40 ilmek demiştim. 44 ilmeğe tamamlayalım bunu. 44 ilmek düz örüyoruz ve şimdi zemin çalışmamızı tekrar yapıyoruz. Bir ilmeğimizi ters öreceğiz. Burada yine 3 düz bir düz örneğimizi koyacağız. Bir ters, 1, 2, 3 düz. Tekrar bir ters. Düze atıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimizi düz örüp bir kesme çalışması yapıyoruz burada. Ve ilmeğimizi, dolamamızı tersten yapıp bir ters ilmek örüyoruz. Öne atıyoruz. 3 düz bir düz modelimiz için 3 ilmek örüyoruz. 3 ilmeğimizi ördük. Bir ters atıyoruz. Tekrar 3 ilmek düz örüyoruz. Ve tekrar bir ters örüyoruz. Yani ortaya 2 örnek koymuş olduk. 3 düz bir düz olarak. Tekrar tersimizi ördükten sonra bu defa bir dolama yapıp 2 ilmeğimizi bir örüyoruz. Şöyle bir ben son kontrollerimi yapayım.
Evet. Dolamamızı yaptık. 2 ilmeğimizi bir ördük. Bununla birlikte 2, 3, 4, 5 ve 6 ilmek tamamladık. Düz ördük. Tekrar geri atıp bir ters örüyoruz. 1, 2, 3 ilmek daha örüp bir ters daha örerek arka kurulumu da yapmış oluyoruz hanımlar. Şimdi 43 ilmek örüp geliyorum düz bir şekilde. Evet, şimdi 43 ve 44. ilmeğimizde örüyoruz. Bir ters, 3 düz modelimizi koyuyoruz. Tekrar bir ters örüyoruz. İpimizi öne atıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek örüp 6. ve 7.'yi beraber örüyoruz. Bir ters dolama yapıyoruz çünkü ters ilmeğimizi öreceğiz. İpimizi öne atıyoruz. 3 düz, tekrar geri atıyoruz, bir ters. Yani ajur yapıyoruz orta çalışmamızda. Ajur çalışmamızın yanlarında 3 düz, bir düz örneğini koyduk. Şimdi sıra başına çıkalım. Terslerimiz ters, düzlerimiz düz bir şekilde. Burada hiçbir şey yapmadan, onu da söyleyeceğim. Hiçbir şey yapmadan ilk ilmeğimi ben ters düz örgülerimde örüyorum. Terslerimizi ters, düzlerimizi düz bir şekilde örüp sıra başına hep beraber çıkalım. Sonrasında ikinci ajur çalışmamızı yapacağız. Düz yönde kesimlerimizi ve arttırmalarımızı yapacağız. Örgümüzün ters yönünde de düz örgü yapacağız. Evet, ben sıra başına çıktım. 2, 4, 6, 8 ilmeğimi ördüm. Şimdi hanımlar burada 3 düz bir düz modelimizin önce bir temelini kuralım. Şişimize bir dolama yapıyoruz. 3 ilmeğimizi bir örüyoruz. Şu kaldı. İpimizi ters atıyoruz. Ters dolama tekniği yapıyoruz. Çünkü arada ters örgümüz var. Ters örgümüzü örüp düz atıyoruz. İpimizi karşıya atıyoruz. Bu doladığımız ajuru bir ilmeğimizi örüp tekrar dolayıp 2 ilmeğimizi bir örüyoruz. Hanımlar, sıralamaya dikkat ederseniz hiçbir sıkıntı çıkmayacak. Bu defa 2, 3, 4, 5 ilmek yapıyoruz. Yani buradaki ilmeğimizi azaltırken arttırma yaptığımız tarafı çoğaltıyoruz. Tekrar ipimizi geri atıp yine burada 3 düz bir düz modelimiz var. Şişimize ipimizi doluyoruz. 3 ilmeğimizi bir örüp ters dolamamızı yapıp ters ilmeğimizi örüyoruz. Şimdi anlatıyorum tekrar. Sıra başına çıktık. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8 ilmeğimizi ördükten sonra bir dolama yapıp 3 ilmeğimizi bir kestik. Bir ters ördük. Arttırdığımız ajuru ördükten sonra bir dolama yapıp 2 ilmeğimizi bir kesip 6 olan ilmek, düz ilmek sayımızı 5 ilmeğe düşürdük. Ve tekrar bir ters örüp bir dolama yapıp 3 düz bir modelimizde olduğu gibi 3 ilmeğimizi bir kesip tekrar ters dolamamızı yapıp ters ilmeğimizi ördük hanımlar. Şimdi şu model kurulumuna kadar örgülerimizi, ilmeklerimizi düz bir şekilde örüp geliyorum. Evet, ara düzlerimi ördüm. Ters ilmeğime kadar geldim. Burada ters ilmeğimi örüp şişime dolayıp 3 düzümü bir kere de örüp
ters dolamayla tersimi örüyorum. Atıyorum ipimi öne. 1, 2, 3, 4, 4. Kestiğimiz yere geldik. 5. ve 6. ilmeğimi bir arada örüp dolamamı yapıp diğer düz ilmeğimi örüyorum. Tekrar ipimi geri atıp dolamamı yapıp 3 ilmeğimi bir örüyorum. Örneğin örgümüzün tam ortasına 2 tane 3 düz bir düz koyduk. Yine doladık ve ters ördük. Yine doladık. 3 ilmeğimizi bir örüyoruz. Yine ters dolama yapıp bir tersimizi örüyoruz. Burada bu defa ördüğümüz, arttırdığımız ajurun düz ilmeğini ördükten sonra tekrar bir dolama yapıp burayı kesiyoruz. Bu tarafta kestiğimizi bu tarafta arttırıyoruz. 7 ajur çalışması yapacağız. Devam ediyoruz. Düzlerimizi düz olarak örerek bir tersimiz var. Burada yine şişimizi dolayıp 3 ilmeğimizi bir öreceğiz hanımlar. Evet, bir ters dolama yapıp ters ilmeğimizi de örüp orta düz ilmeklerimizi örüp geliyorum. Ters ilmeğimize kadar geldik. Tersimizi ters örüp yine dolamamızı yapıyoruz. 3 ilmeğimizi bir örüp ters dolamayla diğer ters ilmeğimizi örüyoruz. Devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. ve 6. ilmeğimizi bir örüp bir dolayıp arttırdığımız ajurumuzu da düz olarak devam ediyoruz. Yanındaki ters ilmeğimizi ters örüyoruz. Ve 3 düzümüzü şişimize tabi doluyoruz tekrar. 3 düzümüzü bir kere de örüp ters dolamayla ters ilmeğimizi örüp kenar patlarımızı tersi ters, düzü düz olarak çıkıyoruz. Burada yine terslerimizi ters, düzlerimizi düz öreceğiz. Ama sadece şunu göstermek istiyorum. Bu 3 ilmeğimizi bir örüp yanlarında dolama yaptığımız ilmekleri şu an örgümüzün ters yönünde olduğumuz için ters olarak öreceğiz. Örgümüzün ön yüzüne düz olarak gelecek. Şimdi oraya kadar beraber örelim ve geldik. Evet, iki yanlardan doladığımız ve üçünü bir ördüğümüz ilmeğimiz. İpimizi ters atıp ters olarak 3 ilmek olarak örüyoruz ve bu şekilde devam ediyoruz. Terslerimizi ters, düzlerimizi düz örüp sıra başına çıkalım hanımlar. Evet, örgümü ördüm, sıra başına çıktım. Ön patımı ördüm. Burada 3 düzümüzü örüyoruz. 3 düz bir düz modelimizdeki 3 sırada bir bu kesimi tekrarlayacağız. Şimdi ikinci sıramızı örüyoruz. İpimizi geri atıyoruz. Biz şimdi 3. ajurumuzu keseceğiz. İpimizi geri attık. Ters ilmeğimizi ördük. Tekrar öne attık. Bu defa 1, 2 doladığımızı da bu tarafa veriyoruz. Bu taraftan arttırıp bu taraftan eksilteceğiz. Tekrar doluyoruz. İkisini bir örüyoruz. 2, 3, 4. Her defasında arttırdığımız ajuru bu tarafa ilave edip bu tarafta ilmeklerimizi azaltıyoruz. Tersimizi ters olarak örüp
3 düzümüzü devam ediyoruz. Şimdi orta ilmeklerimizi beraber örelim. Düz örgü zaten bu. Hanımlar, kafanız karışmasın. Sadece çok dikkatli izleyerek örün. Hiçbir hata olmayacaktır. İlk ajur çalışmamızı tamamladıktan sonra 7 ajur, yani 7 delik çalışmamızda bir ajurumuzu tekrarlayacağız. İlkini bir çıkardıktan sonra zaten örnek kendini gösterecek. Sonrasında çok kolay bir şekilde yapacaksınız. Sadece ilk etapta daha dikkatli dinleyip ona göre ilmeklerimizi örelim. Ara düzümüzü örüyorum ben. Dikişsiz bir yeleğimiz olacak. 0 dikiş. Hanımlar. Evet. Tersime geldim. Tersi ters. Düzlerimi örüyorum. Tekrar tersi örüyorum. Öne atıyorum tekrar. 1, 2, 3. Bu defa. Dördüncü ve beşinciyi kesiyorum. Tekrar doluyorum. Arttırdığım düz ilmekleri örüyorum. Bir ters atıyorum. Tersimi örüyorum. Burada 3 düzüm var. Onu örüyorum. Tekrar ters atıp ters ilmeğimi örüp 3 düzüme devam ediyorum. Bu ortaya 3 düz 2 düz örneğini 2 tane koyduk hanımlar. Tekrar geri atıp bu defa arttırdığım ilmeklerimi örüp tekrar bir dolama yapıp ikisini bir kesiyorum ve devam ediyorum düz örgülerime bitene kadar. Ters ilmeğimi ters, 3 düzümü örüp yanına gelen ters ilmeği yine ters örüp kalan düz örgülerimi devam ediyorum. Burayı sıra başına hep beraber çıkalım. Oluştuğu kadarıyla ben bir göstermek istiyorum örgümüzü. Düz ilmeklerimizi örelim. Ben hemen hızlı hızlı videoyu kesmeden öreyim ki sıramız karışmasın veya aklınızda herhangi bir karışıklık olmasın. Biraz uzun bir video olacak belki ama en azından net bir anlatım olacak. Benim de istediğim bu. Anlattığım, ördüğüm örgülerimin anlaşılır olmasını istiyorum. Yoksa hiçbir anlamı kalmaz. Benim bilmem değil, bunu size aktarabilmem çok önemli. Sizin de yapabiliyor olmanız çok önemli. O zaman yaptığımız iş başarılıdır demektir. Evet, geldik ters ilmeğimize. Tersimizi örüp yanındaki 3 düzümüzü örüyoruz. Sonrasında tekrar tersimizi örüp 1, 2, 3 ilmeğimizi örüp 4. ve 5. ilmeğimizi beraber kesiyoruz. Bir dolamamızı yapıp yanındaki arttırdığımız ve düze çevirdiğimiz ajurumuzu örüyoruz. İpimizi ters atıp 3 düzümüzü örüyoruz ve tersleri ters, düzleri düz bir şekilde sıra başına çıkalım. Ben şimdi sıra başına çıktım. Şimdi size örgümüzün son halini göstermek istiyorum. Çayımı da bu tarafa koyayım. Evet. Bakın hanımlar. Ajur çalışmamız 3 düz bir düzümüz oluştu. İlk örneğini yaptık. Burada da ajur çalışmamızı yapıyoruz. Buradan keserken bu taraftan arttırdığımız ajurları düze çevirerek örmeye devam edeceğiz. 7 delik yapacağız.
Ajurumuzun yanında yine 3 düz bir büz örneğimizi koyduk. Aralarımız düz bir şekilde devam etti. Orta örneğimize geldik. Bir ters örüp 3 düz bir büz modelimizi koyduk. Arada dilim sürtüyor, kusura bakmayın. Sonrasında düz ilmeklerimizi örüp kesimimizi yapıp arttırdığımız ajurları burada düze çevirdik. Arada 2 düz bir büz model, 3 düz bir büz modelimiz var. Onları örüyoruz ve yine ajurumuz var. Fark ettiyseniz eğer bu ajurumuzun delikleri yanlara doğru açılacak. Bu taraftan bu yana, bu taraftan bu yana. Bu zemini koyduk. Diğer tarafta da yine 3 düz bir büz ajurumuz var ve yine 3 düz bir büzümüz var. Şöyle tuttuğumuz zaman örgümüzü bakın. Burada da ajurumuz 3 düz bir büzden sonra başlıyor. Bu tarafta da ajurumuz 3 düz bir büzden sonra başlayıp simetri bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi biz sıra başına hep beraber çıktık. Örgümüzü çevirip tersleri ters, düzleri düz bir şekilde örüp diğer sıra başımızda bir araya gelelim. Evet, sıra başına çıktık. Ön patımı ördüm. Bakın burada 3 düz bir büz modelimizin kesim vakti geldi. 3 sırada bir büzeceğiz bunu. Şişimize doluyoruz. Üçünü bir örüyoruz. İpimizi geri atıp geri dolamamızı yapıyoruz. Bir tersimizi örüp ajurumuzun düzlerini örüyoruz. Bakın arttırdığımız ajurumuz 3 oldu. Buradaki deliğimiz de 3 oldu. Şimdi dördüncüyü yapıyoruz. Doluyoruz. İkisini bir örüp devam ediyoruz. Yine ipimizi geri atıyoruz. Burada da örneğimizi keseceğiz. Şişimize ipimizi dolayıp 3 ilmeğimizi bir örelim. Tekrar ters bir dolamayla ters ilmeğimizi de örüp bu aradaki düz ilmeklerimizi arka örneğimize kadar örüp geliyorum ben. Evet, düz ilmeklerimizi örüp orta çalışmamıza geldik. Burada ters ilmeğimizi örüp hemen arttırmamızı, dolamamızı yapıp 3 ilmeğimizi bir örelim. Bunu unutmayalım. 3 sırada bir bu işlemi yapacağız. Ters dolamamızı yapıp ters ilmeğimizi ördük. 1 2 üçüncü ve dördüncü ilmeğimizi bir örüyoruz. Tekrar dolamamızı yapıp 1 2 3 ilmeğimizi ördük. Buradan eksilttiğimizi bu taraftan arttırıyoruz. Ters ilmeğimizi örüp yine 3 düz bir büz modelimizin kesimini yapıyoruz. Üçünü bir örüp ters dolamayı yapıp ters ilmeğimizi örüyoruz ve tekrar dolamamızı yapıp 3 ilmeğimizi bir ördük. Tekrar bir ters dolama, tersimizi ördük ve burada 3 düz ilmeğimizi örüyoruz. Bir doluyoruz. İkisini bir örüyoruz. Tekrar terse ters. 3 düz bir büz modelimiz var. Üçünü bir örüp onu kesiyoruz. Şişimize ipimizi dolayıp kestikten sonra bir ters dolama yaparak devam ediyoruz. Bu şekilde yine düz ilmeklerimizi örüp şuraya gelelim hanımlar. Evet, geldim ben yine. Yine ters örgümüzü örelim. Bir dolamamızı yapalım. 3 ilmeğimizi bir keselim. Tekrar ters dolama. Bir ilmeğimiz ters. Ve ajurumuza geldik. 1 2 3 Pardon, burada kesimi unuttuk. Evet, 2 ilmeğimizi örüp saniye. Evet. İkisini bir
kesiyoruz. 3 ilmeğe düşürdük burayı. Tekrar bir dolama yapıp diğer düzlerimizi örüyoruz. Ters ilmeğimizi örüp şişimize dolamamızı yapıp 3 ilmeğimizi bir örelim. Ters dolamamız ve tersleri ters, düzleri düz örelim. Bu şekilde sıra başına çıkalım. Örgümüzün ters yönüne geliyoruz. Yine tersleri ters, düzleri düz olarak örelim tersten ve düz tarafımıza gelince yine hep beraber 1 2 3 4 çalışma yaptık ajurda. 5. çalışmamızı birlikte yapalım. Evet, sıra başına çıktım. Şimdi örgümüze devam edelim hanımlar. Ters düz olanları ördük. 3 düz örüyoruz. Örneğimiz bakın oluştu artık. 3 sırada bir kesiyoruz, arttırıyoruz. Düzlerimizi örüyoruz. Burada yine bir dolama, bir kesme. Devam ediyoruz örgümüze. Terslerimizi ters, düzlerimizi düz olarak hiçbir değiştirme yapmadan devam ediyoruz hanımlar. Orta düzlerimizi örüp geliyorum ben. Evet, ortamıza geldik hanımlar. Tersimizi ters. Yine 3 ilmeğimizi düz örüp gelen ters ilmeğimizi ters örüyoruz. Burada yine bir, evet, 3 ilmeğimiz kalmıştı. Bir ilmeğimizi örüp ikinci ve üçüncü ilmeği bir arada örüyoruz. Dolamamızı yapıp yanındaki düz ilmeklerimizi örelim hanımlar. Tekrar ters, tekrar 3 düz. Bu şekilde örgümüzü örmeye devam edelim. Sıra başına çıkalım. Evet. Yine düz ilmeklerimizi örüp bu defa arttırıp sonrasında kesiyoruz. Görüyorsunuz hanımlar, bakın. Yanlardaki 3 düz bir düz modelimiz ve ortada 2 3 düz bir modelimiz ve ajurlarımız dışa doğru, içten dışa doğru geliyor hanımlar. Devam edelim. Yine bu şekilde 3 düzümüzü örüp bir tersimiz var. Yine bu başa kadar gelelim, düz ilmeklerimizi örüp ve burada yine bir ters, 3 düz. Yine bir ilmeğimizi ördükten sonra ikisini bir yapıyoruz. Bir dolama yapıyoruz. Kalan 4 düzümüzü örüyoruz. Bir ters, 3 düz ve lastiklerimizi örüyoruz hanımlar. Terste de tersleri ters, düzleri düz olarak örüp gelelim. Evet, tersten ördüm. Sıra başına geldik hanımlar. Şimdi burada bakın, bu örneğimizin kesim vakti geldi. Ne yapıyorduk? Şişimize bir dolayıp üçünü bir örüyorduk hanımlar. Ters dolamayla tersimizi örüyoruz. Devam ediyoruz. Bir yandan kesip bir yandan arttırmaya. Düzlerimizi ördük. Dolamamızı yapıyoruz. Ve 2 olan ilmeğimizi teke düşürdük. Tekrar 3 kesim. Üçünü bir örüyoruz. Evet. Ters dolamamızı yapıp orta ilmeklerimizi, bakın, örneğimiz çok güzel bir şekilde oluştu. Şimdi aynı şekilde sıramızı devam edelim. Ara düzlerimizi örüp geliyorum. Evet, geldik. Yine tersimizi örelim. Şişimize dolayalım. Modelimiz oluştu. Zaten şöyle bakarak takip ettiğimizde bizi yönlendiriyor.
Burada kalan 2 ilmeğimizi bir örüyoruz ve doluyoruz. Düzlerimize devam ediyoruz. Tekrar ters örüyoruz. Üç düz, bir büz olan modelimizi de üçünü bir alarak örüp ters dolamamızı yapıp ilmeğimizi örüyoruz. Tekrar düz yöne dolayıp yine örneğimizi kesip devam ediyoruz. Burada 2, 3, 4, 5, 6. deliğimizi yapıp ajurumuzu şişimize dolayıp kalan 2 ilmeğimizi bir örüyoruz. Sıralamayı takip ettiğimizde zaten hiçbir sıkıntı olmayacak. Evet. Orta düz ilmeklerimize geldik. Şimdi onları da hep beraber örelim. Dediğim gibi dikişsiz bir yeleğimiz olacak. Kapşonumuz da dikişsiz olacak. Çok güzel bir model. İlmek sayısı fazla olabilir ama korkmasın gözünüz. Ön ve arkaları, arka ve önleri bir arada öreceğimiz için yeleği bir kere de çıkaracağız. Hani önler ayrı, arkalar ayrı örmeyeceğiz. Hepsini bir kere de dikişsiz bir şekilde çıkaracağız. Evet, ters örneğimizi, ilmeğimizi örüp şişimize dolayıp 3 düz bir büz modelimizi yaptık. Tekrar ters dolayıp ters ilmeğimizi ördük. Bu defa 2 ilmeğimizi bir örüp sonrasında doladık. Sıra gelen ilmeklerimizi düz bir şekilde örüyoruz. Yine tersimizi örüyoruz. Şişimize dolayıp yine 3 düz bir büzü kurduk. Ters dolayıp ilmeğimizi devam ettik. Bu şekilde sıra başına çıkalım. Ters sıramızda yine tersleri ters, düzleri düz örelim. Ön tarafta yine buluşalım hanımlar. Evet, ben sıra başına çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ajurumuz oldu. Şimdi hanımlar tekrar ajur çalışmamızı yeniden başlayacağız. Her 2, 4, 6 delikten sonra buradan sıfırdan başlıyoruz. Şimdi burayı da hep beraber kuralım. 3 düzümüz var. Onu örüyoruz. Bir tersimizi örüyoruz. Ne yapmıştık? Bir doluyoruz. Bir kesiyoruz. Yani zeminde kurduğumuzu tekrar ediyoruz. 3, 4, 5 ve 6 birleştirdik. Tersimizi örüyoruz. 3 düzümüzü örüp ara düzlerimizi devam edelim. Bu ara düzlerimizi örelim. Ben diğer tarafı da anlatayım. Döneceğim. Evet, geldim. Tersimizi örüyoruz. 3 düzümüzü örüyoruz. İpimizi öne atıp bir tersimizi örüyoruz. Burada bakın kesim çalışmamızı burada başlamıştık. 7 ilmek, 5 ilmek ördükten sonra yine aynı şeyi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 6. ve 7.'yi kesiyoruz.
Bir saniye hanımlar, tekrar bakayım. 1 1 2 3 4 5 6. ve 7.'yi örüyoruz. Bir doluyoruz. Evet, sonrasında burayı yine uzatacağız. Düz örgülere çevireceğiz. Düzümüzü örüyoruz. 3 düzümüzü. Bir ters. Yine 3 düzümüz var. Bir tersimiz var. Şimdi burada yine bir doluyoruz. İki ilmeğimizi bir örüyoruz. 2 3 4 5 ve bununla birlikte 6 oldu. Tekrar tersimizi örüp 3 düzümüzü devam ediyoruz. Şimdi ara düzlerimiz var hanımlar. Ben bu ara düzlerimi örüp kenar patımıza geldiğimizde oranın da örnek kurulumunu yapalım. Sonrasında bu şekilde devam edelim. Hatta örerek ben anlatmak istiyorum. Her 6 delik ajurdan sonra şu an yaptığımız gibi yeni ajur kurulumunu yapmaya devam edelim. Biz şimdi bir ajurumuzu bitirdik. İkinci ajurumuzun kurulumunu yapıyoruz. İkinci ajurumuzun 6 delik çalışmasından sonra hanımlar, üçüncü ajur kurulumumuzu bu şekilde sizler de yapın. Evet, geldik. Bir tersimiz, 3 düzümüz, yine bir tersimiz var. Burada örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7'yi bir arada örüp bir dolama yapıp ters ilmeğimizi örüp 3 düz ilmeğimizi örerek devam ediyoruz. Yine bir tersimiz ve kenar patımızdaki bir tersimizi, bir düzümüzü örelim hanımlar. Tersleri olduğu gibi tersi ters, düzleri düz örelim. Her ön düzde ajur kesimlerimizi yapacağız hanımlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde 6 delikten sonra zeminde başladığımız ajur çalışmasını burada tekrar kuracağız. Burada da yine aynı şekilde ikinci ajur çalışmamızı kurduk. Her 6 delikte bir bu işlemi tekrar ediyoruz hanımlar. Bu şekilde örelim. İkinci ajurumuzu da bitirelim. Sonrasında ben geleyim. İlk çalışmamız olacak. Üçüncü ajurumuzda, ama bir bitirip iki ajurumuzu bitirdikten sonra tekrar görüşelim. Evet hanımlar, ben ikinci çubuğumu bitirdim, ajurumu, üçüncüyü koydum. Bu şekilde ilerledim. Size de göstermek istedim. Aynı şekilde başta yaptığımız işlemleri 6 ajurda bir tekrarlayacağız hanımlar. Şimdi burada bir ilik çalışmamız var. Ben onu da beraber yapmak istedim sizinle. Evet, buradayken açmışız. Şimdi 3 düz bir düzümüzü ördük. Bir ters örüyoruz hanımlar. Bir düz, bir ters, bir düz örüp tam sıralamayı yapmak istiyorum. Evet. Dolayıp ikisini bir örüyoruz. Yani 4 ilmek kala kesiyoruz yine. Evet. Bu şekilde devam ediyoruz hanımlar. Şöyle dönelim.
İliğimizi de düzelteceğiz. Takamadım. Evet. Tersimizi ters, düzümüzü düz. Aynı şekilde devam ediyoruz. Burası da bizim tersimize denk geliyor. Şöyle düzümüzü örüp tersimizden devam ediyoruz. Sıralamayı hiç bozmadan. Evet hanımlar. İlk çalışmamızı da yaptık burada. Bu ajur çalışmamızdan 5 taneye kadar örelim. 1, 2, 5 ajurumuzu tamamlayalım. Tekrar bir araya gelelim hanımlar. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi ben tekrar bir göstermek istiyorum. Yeleğimiz dikişsiz olacak. Ön patımız, arka patımız ve ön patımız. Az önce ilik çalışmamızı yaptık hanımlar. İliğimiz de burada. İliklerimizi açmayı unutmayalım. İsterseniz bu iki iliğin arasını sayabilirsiniz. Veya ben bu yolu takip ederek açıyorum iliklerimi. İkinci ajurum bittikten sonra üçüncü ajurumu koyarken iliğimi de burada açıyorum. Bu şekilde iliklerimizi de açmaya devam edelim. 5 ajura tamamlayıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kez örneğimizi kurduk, yaptık. Ojelendik de geldik. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Nerede kalmıştık? Bu şekilde olacak. Kısaca bir şöyle göstereyim. Evet, bu şekilde olacak. Şimdi 5 ajurumuzu yaptık. Bu arada iliğimizi de açtık. Umarım siz unutmadınız ilikleri. Şimdi örgüyü göstermek adına ben tekrar bir 5.'den sonra bakalım dedim. 6. ajurumuzu da yapalım. Sonrasında önleri ve arkaları ayrı ayrı örüp kol çalışmamızı yapacağız. Ben şimdi 6.'yı da tamamlayayım. Geliyorum. Amacım size son durumu göstermekti. Evet hanımlar. Ben 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. ajurumu da tamamladım. Şimdi önce bir ayrımlarımızı yapalım hanımlar. Onu bir düzenleyelim. Şu düz ilmekten ipimiz burada olduğu için önce ön kolumuzu, sonra arkayı, sonra aynı şekilde diğer ön tarafımızı yapacağız. Öncelikle düz bu örnek olanı saymayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 21. 21. ilmeğimizin arasına ayracımızı takalım. Bu bizim ön patımız olacak. Kalan taraf arkaya ilave gelecek. Diğer tarafımızda da aynı şekilde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 21. Buraya da bir tane ayracımızı takalım. Şimdi ön patımıza geçelim. 21 ilmekten sonra geriye doğru 2, 4, 6, 8 ilmeği de ayırıp burada kesim yapmaya başlayacağız çünkü. Burada da bir tane ayracımızı takalım. Ve şimdi başlayalım. Evet. Ben hemen düzenliyorum. Örneğimiz aynı şekilde devam edecek. Şimdi beraber kesmeye başlayalım. Bir iki sıra beraber keselim ki sonrası zaten devam edecek. Burada işlem aynı hanımlar. Hiçbir şekilde değiştirmiyoruz. Örnek kurulumumuz da geldi zaten. Hemen örneğimizi de kuralım. Bir dolayıp
Bir kesiyoruz ve devam ediyoruz. Şöyle ben bir ilmeklerimi kaydırayım, kastırmasın. Evet. Terslerimiz ters, düzlerimiz düz. Artık örneği anlatmıyorum. Çünkü yaptık, bitirdik. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 şu ayracımıza kadar gelelim. İlk ayracımıza kadar. Eğer ayraç kullanmak istemiyorsanız veya yoksa ip de bağlayabilirsiniz farklı bir renkte. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 ve 13 hanımlar. Şöyle yapalım. Affedersiniz. 11 ilmeğimizi örelim. Burada bir kesim çalışmamıza başlıyoruz. Reklam kol yapacağız hanımlar. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 ilmeğimizi ördükten sonra ikisini bir kesiyoruz. İpimizi geri atıyoruz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters ve bir düzde bitirdik. Bu iki ayracın arasını lastik öreceğimiz için ben anlatırken zaman kaybetmeyeyim saymakla diye ayırdım. Siz de aynı şekilde yapın ki kesim noktasına geleceğiniz yeri bilirsiniz ve lastik örgüye geçeceğiniz yeri bilirsiniz. Burada dönüyoruz hanımlar. Devam ediyoruz. Tersimizi ters örüyoruz. Düzümüz düz, tersimiz ters, devam edelim. Evet. Bakın kestiğimiz noktaya geldik. Burayı da düz bir şekilde tersten örüyoruz. Örgümüzün ön yüzünde kesim yapıyoruz. Örgümüzün ters yönünde tersleri ters, düzleri düz. Örnek çalışmamızı ön patlarımızda olduğu gibi devam ediyoruz. İliklerimizi unutmayalım hanımlar. Belki diyorsunuz çok sık hatırlatıyorsun diye. Çünkü ben çok sık unuttuğum için zaman zaman çok örgü söktüğüm olmuştur. O yüzden siz de aynı şeyi yaşayın istemiyorum. Evet, sıra başına çıkıyoruz. Şimdi ikinci kesimimizi beraber yapalım. Yine tersimizi ters, düzümüzü düz. Bu arada kanalıma gelen güzel mesajlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Umarım hep birlikte güzel şeyler öreceğiz. Burada 3 düz bir büzümüzün zamanı gelmiş. Evet, onu da yaptık. Ajur çalışmamızın devamını yapıyoruz. Ve ilerliyoruz. Burada da ajur çalışmamızı yapıyoruz dolayarak. Kestiğimizin yerine eksiltiyoruz. Ters ajurumuz. Evet, geldik. İlerliyoruz. Ters ilmeğimizin önündeki düz ilmeğimize kadar ilerliyoruz. Ve geldik. Tekrar burada ikisini bir örüp kesiyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Terslerimizi ters, düzlerimizi düz örerek evet.
çeviriyoruz örgümüzü. Ben ilk ilmeğimi bir ters bir düz lastikte örerek devam ediyorum. Ama siz örmeden devam etmeye alıştıysanız değiştirmeyin. Çünkü alışkanlık bendeki. Örmeden aldığınızda da ön pat çok güzel duruyor. Bu sadece alışkanlıklarla alakalı hanımlar. Oraya takılmayın. Yani biz parmağımızda örüyoruz diye, daha doğrusu ben parmağımda örüyorum diye siz de öreceksiniz diye bir şey yok. En rahat ipi tutuşunuz, örüş şekliniz nasılsa o şekilde devam edin. Değiştirmeyin. Evet, tersten sıra başımıza çıktık. Beraber üçüncü kesimimizi de yapalım. Sonrasında son noktaya kadar gitmemiz gereken yeri söyleyeceğim. Evet, tersimizi ters, düzümüzü düz örüyoruz. Hanımlar, videoyu kesmiyorum ki anlaşılır olsun. Evet, ördüm. 3 düzümü örüyorum. Buraları biliyorsunuz, dediğim gibi tekrar etmenin anlamı yok. Ajur çalışmamızı yaptık. Evet, 1, 2, kesim noktamıza varana kadar devam ediyoruz. Ve geldim. İkisini bir alıyorum yine. Tersimi ters, düzümü düz örüyorum. Ben üçüncü bir şiş kullanmadım. Genelde hep böyle alıştığım için elimdeki şişle devam ediyorum. Siz rahat edemiyorsanız üçüncü bir şiş kullanabilirsiniz. Şimdi örgümüzün son haline hep beraber bakalım. Şöyle hatta bakalım. Evet, gördüğünüz gibi kesimlerimiz oluşmaya başladı. Hanımlar, şurada 3 düz bir büzün yanındaki ters ilmek kalana kadar bu kesimimize devam edelim. Ajurumuzu aynı şekilde devam ediyoruz. Lastik çalışmamızı aynı şekilde devam ediyoruz. Ters ilmek kalana kadar bütün düz ilmeklerimizi düz yönde kesiyoruz. Ters yönde de örgümüzü olduğu gibi düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Şimdi ben oraya kadar örüp geliyorum. Evet, ben son ters ilmeğimizin yanındaki düz ilmeğe kadar, yani bütün kesim çalışmalarımı bitirdim. Böyle kayarak çok güzel bir oyuntu oldu. Şimdi bundan sonra bir sıra beraber gidelim. Bundan sonra hiçbir şey yapmıyoruz. 2 ajur çalışması daha örelim. Bundan sonra kesimimiz bitti. Olduğu gibi tersleri ters, düzleri düz öreceğiz. Zaten iki kenar lastiğimiz ve ortada örneğimiz kaldı sadece. Evet, ben hemen kesim yerine gelmek istiyorum. Burayı zaten biliyoruz hanımlar. Evet, ajur çalışmamızı yeniden kuracağız burada. Ben kurdum. 2 ajur çalışması boyunda kol boyumuzu uzatalım. Kesim sonunu göstereceğim ben. Orada düz örneği, ilmeği ne yapacağız diye merak etmiş olabilirsiniz. Bakın hanımlar,
Ben burada kestiğimi arttırmayı unutmuşum. Bunun çok pratik bir yöntemi var. Bu şekilde alttan şöyle ipi hafif gerdirip alıp doladığınız zaman kestiğiniz ilmeği arttırıp deliği de yapmış olursunuz. Bu tarz püf noktaları aklınızda bulunsun. Ben örgüye bakacağım diye biraz kelimeleri yuttum. Son kesim yaptığımız ilmek, tersimizi ördük. Bu düz ilmeğimizi de yine aynı şekilde bir düz bir terse ilave ederek devam ediyoruz hanımlar. Bu kadar. Şimdi 2 ajur çalışması kadar kol boyumuzu örelim, uzatalım. Evet, şöyle arkaya atayım. Bakın bu şekilde 1-2 ajur çalışması kadar uzatalım. Sonra tekrar bir araya gelip boyumuza bakıp örmemiz gerekiyorsa bir kısım daha öreriz. Sonrasında arka çalışmamızı yapalım. Evet, ben 2 ajur çalışmamı yaptım. Bu kol boyumuz kafidir. İpimizi hiç koparmayalım. İlmek tutucumuzla ilmeklerimizi buraya geçirelim. Hanımlar, ilmek tutucu yoksa eğer olmayabilir. İğneye ipinizi takıp iğneden geçirerek de muhafaza edebiliriz. Çünkü sonrasında kapşonumuzu öreceğiz. Hiç dikiş olmayacak demiştik yeleğimizde. O yüzden bunları ilmek tutucumuza takalım ve bekletelim. Son lastiklerimizi de takalım hanımlar. Ve taktık. Evet, bu şekilde kilitleyelim. Şimdi biraz şöyle bir uzunlukta ip bırakıp keseyim ben burayı. Bu çalışmamızı, ön patımızın bir tarafının çalışmasını bitirdik. Çok da güzel oldu. Şimdi diğer tarafa geçelim. Evet, şişimizi alıyoruz hanımlar. Şimdi önce burada ayarlamamızı beraber yapalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 2, 4, 6, 8, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz. Beraber yapalım bir saniye hanımlar. Ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz. Evet, düz ilmekten başlıyoruz. Ben yine burada ipimiz çok kenarda kalmasın diye bir püf noktası göstereceğim hanımlar. İpimizin bir kısmını şöyle iki kat olarak alalım. Şişimize takalım ve ilmeğimizi alalım. Ters olarak mı başlayacaktık? Hemen sayayım tekrar. 2, 4, 6, 8. Ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters olarak başlamamız gerekiyordu. Bu şekilde şöyle takıp ters olarak örelim ve ipimizi geri atalım. Burası da düz, terse tekabül edecek. Evet. Düz, ters, düz. 3 ilmek ördük. Kısa ipimizi bırakalım. Amaç bu ipimizi burada gizlemek. Şu uçta sırıtmamasını sağlamak. Aklınızda bulunsun. Her defasında böyle yapın. 2, 4, evet. Ters, düz, ters, 2, 4, 6, 8 ve ters. Çeviriyoruz düz olarak. Şimdi burada tersimizden hemen sonra
2 ilmeğimizi bir örüyoruz. Arka çalışmamızda eksiltmelere başladık. Aynı şekilde devam edelim. Ben hemen ajurlarımı örüp şurada buluşalım hanımlar. Evet, geldim. Bir 12 ilmeğimizi düz olarak örelim. Sonra tekrar sayacağız orayı. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şurayı bir sayayım hanımlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hemen ortamız burası. Şuranın bir saymasını yapayım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Tekrar emin olmak istiyorum. Ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters ve düz. Ters, düz. Evet. 2, 4, 6, 8, 10, 12 hanımlar. Burada da bıraktığımız şu hariç sanırım bir sayayım. Dahilinde de sayabilirim. 2, 4, 6, 8, 10, 13. Evet, oldu. Düz ilmeklerimizi söylüyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek düz örüyoruz. 13. ve 14.'yü beraber kesiyoruz hanımlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek örüyoruz. 13 ve 14'ü beraber kesiyoruz. İpimizi ters atıyoruz. Ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz ve terste bitiriyoruz. Geri dönüyoruz. Terslerimizi ters, düzlerimizi düz olarak örelim hanımlar. Ön çalışmada yaptığımız gibi ajurlarımız olduğu gibi devam edecek. Ters yönümüzde hiçbir şekilde kesme yapmayacağız. Hemen sıra başına çıkayım. Çok vaktinizi de almak istemiyorum ama son bir düzenlemeyi göstereceğim. Şöyle ipimi bir açayım, dolandı. Evet, hemen hanımlar ajur çalışmalarımıza geldim ben. Hızlı hızlı öreyim. Buraları zaten anlattık. Hep birlikte ördük. Modelimizde netiz. Örgümüz 2 yaşa çok uygun bir yelek. Eğer hanımlar daha küçük yapmak istiyorsanız 5'er ilmek eksik başlayarak yapabilirsiniz. Daha doğrusu şöyle anlatayım. Biz bunu 70 ilmekle başladık. 1 yaşa yapmak istiyorsanız 160 ilmek başlayarak 1 yaşa uygun yapabilirsiniz. Örneklerimizin sayısını eksiltmeyin. Sadece orta sayılarımız 5 bu taraftan, 5 bu taraftan eksilmiş olacak. Çoğaltmak istiyorsanız da 2 yaş örneğin bu. 3 yaş örmek istiyorsanız 5 ilmek fazlalatabilirsiniz.
veya aynı sayılarda 4 numara şişle, kalın iple, bir tık kalın iple aynı şeye ulaşabilirsiniz. Evet, döndük hanımlar. İkinci kesimimizi de beraber yapalım. Tersimi örüyorum. Düzümü ördüm. Tersimi ördüm. Düzümü ördüm. Tersimi ördüm. Düz. Kesim yerime geldim hanımlar. İkisini bir örüyorum. Şimdi şöyle bir göstereyim. Arka dönüşümüz burası. Kol ayrımımızı yaptık. Evet hanımlar, yine burada ters ilmeğimiz kalana kadar kesim yapmaya devam edelim. Bu tarafta da aynı şekilde ters ilmeğimiz kalana kadar kesim yapmaya devam edelim. Kesimlerimizi yapalım. Tekrar bir araya gelip kalan ajur çalışmamızı devam edelim. Evet, arkamın kesimlerini bitirdim. Sonrasında bu ön patta yaptığımız gibi 2 ajur çalışmamı yaptım. Şöyle tuttuğumuz zaman gördüğünüz gibi eşit. Şimdi bu tarafı da ilmek ayrıcımıza takalım. Ben takıp diğer ön patımız için bir araya geleceğim. Evet, taktım. Burayı terste bitirmişiz. Gelelim bu tarafa. İpimizi şöyle koparalım. Evet. Şimdi diğer tarafımıza geçelim. Yine aynı teknikle yapalım. Tersle başladığımız için burayı düze dek getirelim. Evet, bu kadarı kafidir. Düz. Ters. Bir ilmek daha örelim. Düz. Artık ipimizi bırakabiliriz. Ters. Düz. Hemen şurada bir bütünlememizi yapalım. Evet. Düz. Tersimizi örüyoruz. 2, 4, 6, 7, 8. Burada kalan ilmek sayımız 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şuraya hemen tekrar bir sayıp emin olalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12 demiştik. Ters ve düz. 2, 4, 6, 8 oldu burası da. Evet, ikisini bir örüyoruz ve devam ediyoruz. Yine burada ajur çalışmalarımıza aynı şekilde devam edeceğiz. Terslerimizi ters, düzlerimizi düz hanımlar. Burası ters ilmeğe gelene kadar keselim. İliklerimizi unutmayalım. İlik çalışmalarımızı unutmayalım. Sanırım benim şu ajurum bittikten sonra iliğime sıra gelmiş oluyor. Hatta 1-2 sıra sonra gelmiş olacak. Bu ön patımızı da bitirelim. Kapşonumuza geçelim. Evet, ben bu tarafı da bitirdim. Son iliğimi de açtım. Şimdi bütün ilmeklerimizi üst üste takalım. Bunları beraber takalım.
Siz de tam olarak görmüş olun ama benim tersime geliyor. Şöyle çevireceğim. Evet. Hiç örmeden hepsini tek şişimize toplayalım. Şu şiş hareket ediyor. Şöyle alalım da ses çıkarmasın. Şimdi bir ara kapşon lastiğimizi öreceğiz. Sonrasında ense oyuntumuzu yapıp kapşonumuzu örüp örgümüzü beraber örüp bitirmiş olacağız. Çok keyifli bir örnek. Ajur örneği. Bir sıra daha öreyim, bir sıra daha öreyim şeklinde, hani sürüklüyor, sıkılmıyor insan. Bazı örgüler gerçekten çok sıkıcı oluyor. Özellikle ben düz haroşolarda çok sıkılıyorum. Böyle her sıra değişen örneklerde daha bir keyif alıyorum. Evet, bunu da takalım. Son halini bir görelim hep beraber. Biraz geç mi takıyorum? Tersime geldi de biraz da. Son 9-10 ilmeğimiz. Evet hanımlar, az kaldı. Evet ve bitirdik. Çok şükür diyorsunuz değil mi? Şu kutumuzu şöyle alalım. Ben hemen şimdi göstermek istiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi arkamız, iki önümüz. Şimdi bunları zaten şimdi daha iyi anlayacaksınız. Bu sıralamayı koyarken neden kaç kere saydığımı. Çünkü buraları da terse ve düze çevireceğiz. Şimdi özellikle yaptık ki burası düzdeyken burası ters devam etsin diye. Şimdi buradaki ipimizi koparalım. Videomuzu hiç kesmeden. Evet. Şu diğer ucumuza bağlayalım. Şöyle. Daha sonra onu toparlayacağız. Evet, ilmeklerimizi de şöyle kaydıralım. Evet, şişimizi çevirelim. Şimdi hep beraber örelim. Terslerimizi ters, düzlerimizi düz olarak örelim. Orta lastiğimize de bakalım. İlmeklerimizi lastiğe çevireceğiz. Bu sırayı bir beraber gidelim. Sonrasında aynen devam ediyoruz. Bir ters, bir düz olarak. Hiçbir şekilde bozmuyoruz. 5-6 diş bu şekilde öreceğiz. Yaka oyuntumuzu yapacağız. Şimdi ben bir ters bir düz olarak öreceğim. Kesmek istemiyorum, beraber örelim diye. Evet. Sayış şeklimiz bu yüzdendi ki denk getirebilmek adına. O yüzden hani çok ince eleyip sık dokuduk. İlk başta bunları yaptığımız için örgümüzde sonradan herhangi bir sorun yaşanmıyor. Bakın, düzde bitirdik ve burada hemen ipimizi geri atıp tersten devam ediyoruz.
Sonra bunların hepsini bağlamasını da yapacağız. Şimdi bir ters bir düz olarak şuraya kadar bir beraber gelelim. Ben örüp geleyim. Siz de devam edin hanımlar. Orada buluşalım. Evet, son ilmeğimize geldim. Tersimizi ördüm. Burada örgümüz, ipimizi atıyoruz. Düze tekabül ediyor. Beraber bitirelim. Ve son halimizi beraber görelim. Bir tek kapşon çalışmamız kaldı. Onu da hanımlar 5-6 diş, 5-6 sıra ters düz olarak öreceğiz. Sonrasında kapşonumuzun örmesine başlayacağız birlikte. Evet. Demek ki doğru yapmışız hanımlar. Hiçbir ilmeğimiz zıt düşmedi. Başta o hesaplara dikkat ettiğimiz için bitirdik. Şimdi son halimiz bu. Gördüğünüz gibi son halimiz. Kollarımızı, bedenimizi ördük, bitirdik. Şimdi burada geri dönüyoruz. Hemen birkaç ilmek beraber örelim. Ben ters düz örgülerde parmağıma dolayarak yapıyorum. Siz tabii nasıl rahat ederseniz hanımlar. Sadece örmesi daha kolay geldiği için. Bir ters bir düz olarak 5 ya da 6 sıra örelim. Örgümüzün düz yönünde duralım. Beraber kapşon çalışmamızı yapalım. Evet, son sıramızı örelim. Ben bitirmek üzereyim. Ön yüzümüze hep beraber gelelim. Evet, son 3 ilmeğimiz ve bitirdik hanımlar. Şimdi ben kaç sıra ördüğümü sayayım size. 1 2 3 4 5 6 7 sıra örmüşüm. Size 7 sıra örün. Şimdi 120 ilmeğimiz olması gerekiyor. Yine de ben bir sayayım. 2 4 6 8 10 12 14 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60. Ortayı bulmuşken şurada durayım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60. Evet hanımlar, 120 ilmeğimiz var. Burada bir ense oyuntusu yapacağız. O yüzden ortaya 10 ilmek bırakmamız gerekiyor. 2 4 şuraya 5. ilmeğimizin yanına takayım. Tekrar 5 ilmek geri giderek 2 4 5 şuraya takayım. Evet. 55 ilmeğimiz burada. 55 ilmeğimiz burada kalmış oldu. Tekrar kapşonumuzu örmeye başlayalım. Zemin kurulumunu yine beraber yapalım. Aynı şekilde şu zemin çalışmasında yaptığımız gibi
Devam ediyoruz. 2 3 4 5 6 7 ve tersimize geldik. 3 düz bir düz örneğimiz var. 1 2 3 düzümüzü kuruyoruz. Bir tersimizi kuruyoruz. Ve burada tıpkı bu zeminde yaptığımız gibi dolayıp kesiyoruz hanımlar. Dediğim gibi ilk önce kesiyoruz. 1 2 3 4 5 6 kestiğimizle birlikte 7. Bir ters. Şöyle toparlayalım. Yine 3 düz bir büz modelimiz için bir düzümüzü örüyoruz. Bir tersimizi koyup bundan sonrasında dümdüz ilerliyoruz. Şimdi ense oyuntumuzu yapacağımız yere geleceğim. Sonrasını beraber bir şekilde devam edelim. Bu 10 ilmeğimiz, ayırdığımız 10 ilmeğimiz her zaman ortada kalacak. Ayracımızın önündeki 2 ilmeği beraber kesiyoruz. Devam ediyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ilmeğimizi ördük. Yanındaki 2 ilmeği beraber örüyoruz. Devam ediyoruz. Örneğimizin başlangıç yerine kadar düz örgü öreceğiz. Sadece ön patlarda örneğimizi kuracağız. Ön patımızdaki ajur modeliyle kapşonumuzun önündeki ajur modeli bir bütün oluşturacak. Evet, geldik hanımlar. Ters ilmeğimizi örüyoruz. Ve 3 düzümüzü örüyoruz. Yine ters ilmeğimizi örüyoruz. Burada önce 7 ilmeğimizi örüp sonra keseceğiz. 5 ilmeğimiz, affedersiniz. 1 2 3 4 5 6 ve 7'yi bir arada örüp tersten dolama yapıyoruz ve ters ilmeğimizi örüyoruz. 3 düz bir büz modelimiz için 3 düzümüzü örüp tersimizi örüyoruz ve lastik çalışmamızı yaparak, şurada ben onu da düz örmüşüm, lastik çalışmamızı yaparak bu şekilde sıramızı bitiriyoruz. Örgümüzün tersine geçtiğimizde hanımlar, tersleri ters, ters, düzleri düz bir şekilde örelim. Bu ortadaki kesimlerimizi her iki taraftan 5'er tane kesene kadar devam edelim. Sonrasında tekrar bir araya gelelim. Evet, dediğim gibi yanlardan 5'er kez kesiyoruz. 110 ilmeğe düşürüyoruz. Ön ajurlarımızı devam ediyoruz. Bu şekilde 5 ajur yapalım. Tekrar bir araya gelelim. Evet, kapşon boyumuzu uzattık. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. 5 ajur demiştim. Ben 6. ajuru 1, 2, 3, 4 deliğe kadar yaptım hanımlar. Siz de o şekilde yapın. Şimdi kapşon kesimimizi yapalım.
örgümüzü ortaya getirelim. 55 ilmeğimizi örelim. Bu tarafta da 55 ilmeğimiz kalacak. Bu şekilde içe doğru bir yapalım hanımlar, iki şişimizi. Şöyle birleştirelim. Üçüncü bir şiş yardımıyla başlayalım kapşonumuzu kesmeye. Dikişsiz dediğimiz gibi şöyle iki ilmeğimizi bir alıyoruz. Kesiyoruz. İki ilmeğimizi bir alıp kesip buradakini üzerinden aktarıyoruz. Şöyle iki ilmeğimizi bir alıp arkadakine önün üstünden aktarıyoruz. Bu şekilde kesim işimizi yapalım. Sonrasında düğme çalışmamız var. Düğmelerimizi dikelim ve yeleğimizin son haline hep beraber bakalım. Şimdi ben keseyim. Siz de bu arada kesin. Sonra yeleğimizin son haline hep birlikte bakalım. Evet, ben kestim. Şimdi bir tığ yardımıyla şöyle ipimizi biraz koparalım. Şu bir zincir çekip hanımlar önce şöyle önden alıp şöyle bir arkadan çıkaralım. Ve bu şekilde kaydıralım ipimizi içeriye doğru. Evet, burada düğüm çalışmamızı yapalım. Şöyle çevirdik mi? Bakın, dikişsiz çok güzel bir kapşon kesimi yaptık. Hemen beraberken şuradaki düğümümüzü de yapalım. Yine kaydırarak ipimizi onu da keselim. Son haline de beraber bakalım. İki ipimden bu kadar kaldı. Şöyle iliğimiz burada. Evet. Şimdi düğmelerimizi dikelim. Bakın, çok güzel bir yeleğimiz oldu. Şimdi düğmelerimizi dikelim. 6 tane düğmeye ihtiyacımız var. Ben bu düğmeleri kullanmak istiyorum bu yeleğimde. Bu şekilde. Şimdi düğmelerimi dikeyim. Son kez bir gelelim. Evet, düğmelerimi diktim. Çok güzel bir yelek oldu. Düğmelerim de çok yakıştı. Kapşonumuza bakalım. Dilerseniz pompon yapabilirsiniz. Ama ben yapmayı tercih etmedim. Çok şık duracağına da inanmıyorum. O yüzden ben yapmadım. Tabii tercih sizin. Çok güzel bir çalışma oldu. Yeleğimiz çok güzel oldu. Bütünüyle çok güzel bir yelek oldu. Bu etkinliğimiz de bitti. Bir dahaki etkinlikte yine hep beraber öreceğiz hanımlar. Ellerinize sağlık. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın kanalıma.